Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere muhteşem bir kurabiye tarifim var. Alman mutfağından bademli kurabiye yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: oda ısısında yumuşamış 150 gram tereyağı. Tavsiyem tereyağı kullanmanız ama evde tereyağı az ise yarım tereyağı, yarım margarin kullanabilirsiniz. Ama mümkünse 150 gram tereyağı. Yarım su bardağından biraz fazla pudra şekeri. Ben bunu gram olarak da açıklama bölümüne ekleyeceğim. Bir paket vanilya şekeri ve kurabiyemizde varsa, mümkünse, yani Almanya'da yaşayan arkadaşlarım kolaylıkla temin edebilir, bitamandil aroma olarak geçiyor. Yani acı badem aroması varsa temin edebilirseniz yarım kapsül onu ekleyin. Yoksa sorun değil ama varsa mutlaka ekleyin. Çok güzel bir lezzet katıyor. Bir su bardağı öğütülmüş badem unu. O da gram olarak tam 130 gram oluyor. Onu da belirtmek isterim. Bir tane yumurta sarısı, yumurta akını kenara ayıralım. Bir tatlı kaşığı, bakın sevgili arkadaşlarım, bu çok önemli, silme. Yani bir tatlı kaşığı silme olsun, kabartma tozu. Yani çok fazla eklemeyin, silme yeterli. Hepsini şöyle bir kabaca karıştıralım. Daha sonra bu malzemeleri bir elimizde iyice yoğuralım. Yani tereyağı, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu, yumurta tamamen birleşmiş bir malzeme olsun. Şöyle 1-2 dakika elinizde yoğurun. Ben de güzelce yoğurdum. Şöyle bayağı basarak da bütün malzemeleri birbirine geçirdim. Şimdi ilk etabını bitirdik. Unumuzu ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ama sevgili arkadaşlarım, ben onu ekledim. Tam yoğurmaya başladım. Baktım ki tezgahta sütü unutmuşum. Şöyle bir yoğurdum ama hemen elimi çıkarıp yıkadım. Siz bu aşamada ekleyin. 3 yemek kaşığı sütümüz var. Aslında bunu diğer malzemelerle, yani yumurtadan sonra ekleyebilirsiniz ama ben unuttuğum için Allah'tan hemen fark ettim. Şimdi ekledim. 3 yemek kaşığı sütü ekledim ve hamuru güzelce yoğuruyorum. İlk etapta size yoğrulmayacak gibi gelebilir ama seri bir şekilde yoğurursanız bu kıvama getiriyorsunuz. İçinde badem unu olduğu için sevgili arkadaşlarım, kıvamı normal kurabiyelerden biraz farklıdır. Biraz katıdır. Bu gayet normal. Bakın, bu kıvama getirmeniz tam. Verdiğim ölçüyü birebir uygularsanız zaten kıvamı bu şekilde olacak. Ve şekil vermeye başlayabiliriz. Şekil vermek için hamurdan şöyle bir elime bir bez alıyorum. Onu elimle sıkarak bir sabitliyorum. Daha sonra tezgaha çok az un serperek elimize aldığımız hamuru oklavayla açalım. Ve şekil vermek için biliyorsunuz ben yine evdeki malzemeleri kullanıyorum. Hepiniz aynı kurabiyeyi yapabilirsiniz diye. Bir su bardağı kullanıyorum. Su bardağı ile keselim, yuvarlak bir kurabiye formunu çıkaralım. Kenardaki hamurları alıp kaseye bırakıyorum. Yani bütün kurabiyeleri ben bu şekilde yapıyorum. Yani bana en pratik böyle geliyor. Hani kocaman bir beze açıp tek tek kesmek daha zor geliyor. Bir tane pet şişenin kapak kısmını kestim. Onunla da tam ortasına bir yuva yaparak bitiriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, bir su bardağı bir de pet şişenin ağız kısmını kullanarak bu şekli verdik. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde elime alıyorum, biraz sıkıyorum. Daha sonra tezgahta oklavayla açıyorum. Bu aşamayı oklavayla yapın. Yani elinizde düzeltip kesmeyin ki üstü böyle yamuk yumuk olmasın. Oklava çünkü onu düz yapıyor ve hava boşluğu bırakmıyor. Oklavayla düzelttim. Su bardağıyla kesiyorum. Pet şişeyle de ortasını oyarak bitiriyorum. Hemen tarifim hakkında bilgi vermek isterim. Almanlar, yani Alman mutfağı Noel zamanında 10-15 çeşit kurabiye yaparlar. Bu kurabiye de bademli kurabiye olarak onlardan bir tanesidir. Çok kendine has bir aroması ve kıvamı vardır. Benim en çok sevdiğim kurabiyelerden bir tanesi. Ben bademli yaptım. Orijinali böyle. Ama badem unu yoksa fındıklı yapabilirsiniz. Fındığı robottan geçirin, onu kullanın. Cevizi geçirin, onu kullanın. Veya yer fıstığını kavurun, onu kullanın. Fındığı da kavurun daha önce, güzel olur. Kavurmasanız da olur. Bunlar da size alternatif malzemeler hatırlatabilirim bu şekilde.
Bütün hamuru aynı şekilde ben konuşurken siz izlediniz. Şekil vererek tepsiye diziyorum. Vermiş olduğum bu malzemeden bu kadar bademli kurabiyemiz çıktı. Bir tane yumurta akımız vardı. Onu kenara ayırmıştık. Şimdi yumurta akını kurabiyelerin üzerine sürelim. Daha sonra da 2 yemek kaşığı kadar file bademimiz var. Onu da elimizle üzerine yapıştıralım. Burada bir püf noktasını hemen belirteyim. Yumurta akını komple hepsine sürmeyin. Yani çünkü yumurta akı çok çabuk kuruyan bir malzeme. File bademi tutmaz. O yüzden yumurta akını sürün, file bademi bırakın. Sonra diğer kurabiyeyi sürüp tekrar file bademleri yapıştırın. Ben bu işlemi elimle yaptım. Hani bademler boşa gitmesin diye tek tek elinizle boş yerlere yapıştırırsanız çok daha tasarruflu ve tepsiye dökülüp ziyan olmamış olur. Bütün kurabiyelere yumurta akı sürüp file bademle dekor ettikten sonra tam ortasından çıkardığımız yuvarlakları da böyle gelişigüzel bulduğum yerlere yerleştirerek onları da minik minik lokmalık bademli kurabiye olarak fırına vereceğiz. Vermiş olduğum malzemeden tam bu tepsi dolusu kurabiyemiz çıktı. Kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 30 dakika pişmeye gönderiyorum ama gözünüz fırında olsun. Yani 15 dakika az, 30 dakikadan az olmasın. 30 dakikanın sonunda böyle nar gibi kızarmış olmalı. Sevgili arkadaşlarım, görüyorsunuz. İnanılmaz güzel, hem çok şık hem de çok lezzetli bir kurabiyedir. Ben hemen size şöyle yakından da bir göstermek istiyorum. Kabartma tozunu tam ayarında kullandığımız için bakın çok hafif bir etki sağladı ama tam istediğimiz gibi gereğinden fazla boşluk yaratmadı. Kurabiyelerde kabartma tozuna çok önemli dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir paket çok fazla oluyor. Bir silme, bir tepeleme gibi değişebilir. Bu tarifimde 1 tatlı kaşığı silme yeterliydi. Ve bütün kurabiyeleri tele aldım. Sunum için hazırladım. Sizlere şöyle detaylı bir çekimle gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Biliyorsunuz kış ayları çay, kahve çok tükettiğimiz aylardır. Ve kurabiye çok sevdiğimiz şeyler. Gerçekten mutfakta fanusta kurabiye varsa harika bir şey bu. Ve doku testine geçiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, ne bir formunu bozdu, ne bir yayılma oldu. Sesini dinleyin. O çıtırtıyı duymuşsunuzdur. Böyle bir bisküvi yersiniz ya, onun gibi bir ağzınızda bir kıvamı var. Harika bir kurabiyedir. Bir teneke kutuda 2 hafta, 3 hafta rahatlıkla saklayabilirsiniz ama 2 günde biteceği için pek saklamanıza gerek kalmıyor. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.